Bu büyük bir fırsat olabilir e-ticaret yapacak insanlar için. Yani kendi markanız yoksa bile çok büyük bir firmanın Amerika distribütörlüğünü alıp belki de başlayabilirsiniz. Birçok firmada şunu gördüm. Çok güzel teknolojileri var, çok güzel ürünler üretmişler. Fakat Amerika pazarında henüz satışa çıkmamışlar. Tamam, artık şoföre ihtiyaç kalmayacak, bizler olmayacağız ama bu arabaların peki neye ihtiyacı olacak? Dün 20.000 adım attık ve yarısını bile gezmemiştik yani. Beklediğim çok daha fazlasını buldum diyebilirim. 5-10 bin dolar arası stand açmak Evet, yeterli. yani minimum bir stand açılabiliyor yani. Benim yaptığım iş aslında marketing. Yani Amazon'da insanların, markaların reklamını yapmak. Bunda açıkçası biz zaten AI'yi kullanıyoruz uzun zamandır. Bir gördüğümüz taraf var, bir de görmediğimiz taraf var. Mesela görmediğimiz tarafta aslında reklamlarımız doğru kişilere gösteriliyor. Bu AI sonucunda aslında ortaya çıkan bir şey. Bir de kullandığımız taraf var. Mesela geçen sene Amazon fuarında açıklamışlardı. Artık background resimlerini biz AI ile yapabiliyoruz. Amazon reklamlarını kurarken. Veya işte video programlarını kullanarak AI videoları kullanıp bunları reklamda kullanabiliyoruz. Bunun dışında zaten herkes şu anda title'larını, resimlerini, ürünlerini, listinglerini yaparken AI'yi zaten kullanıyordu. Ama bu fuara geldiğimde de gördüm ki artıyor AI'nin hayatımızdaki ve e-ticaretteki alanı. Trendler ne tarafa doğru gidiyor? Özellikle kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirmesi, işte bazı beni mesela fuarda en çok etkileyen unsurlardan birisi. Ev içerisindeki akıllı sistemlerin alışveriş yapabilme özelliklerinin entegrasyonu AI ile birlikte. Ya mesela bir buzdolabı tarıyor, içerisinde bir gıda ürününün işte eksik olduğu zaman seni uyarabiliyor. Evet. Ya da bir kahve makinesi, yani sen ona yetki verdiysen bir sipariş oluşturabiliyor. Veya kapınızdaki arabanızı sesli olarak çalıştırabiliyorsunuz mesela akıllı ev Aslında- sistemleriyle. Evet. Yani buradan da şunu görüyoruz, yani artık insanlar girip de hani geleneksel metotla Amazon'a yazıp şu ürünü alsam diye araştırmanın yanında ekstra böyle satış operasyonları dönmeye başladı. Yani bir makinenin bir order geçmesi var burada, yani insandan ziyade. Yani o da var, bir de şey var mesela, ben eşim bir şey alacağı zaman bazen ChatGPT'ye soruyor. ChatGPT direkt ürünler önerebiliyor mesela. Burada nasıl var olabiliriz? Bu da ayrı bir konu aslında. Aslında tam bu noktada şeyi de konuşabiliriz. Amazon'un algoritmasının AI ile birlikte çok ciddi değişimi var son birkaç yıl içerisinde. Yani müşteriye, ki bu reklamda çok bunu görüyoruz. Müşterinin davranış biçimlerine göre müşterinin önüne ürünü getirmesi. Yani sadece anahtar kelime ile değil de aslında Gerçekten ihtiyacını bilmesi müşterinin. evet, çok daha derinlikli bir şey çıkıyor ortaya aslında. Aslında bizim istediğimiz şey bu yani.
Evet. AI bize bu konuda çok yardımcı olacak. Yani özellikle conversion rate dediğimiz şey. Yani bir insana biz reklamımızı gösteriyoruz, ürünümüzü gösteriyoruz ama onun ne kadar umurunda bu? Conversion rate'imizin yüksek olması bizim direkt verimimizi artıracak. Reklamın da verimini artıracak. İnsanların da hayatını kolaylaştıracak sanıyorum. Mesela atıyorum şu arkamda gördüğümüz yatı satın alan birisi veya buna ilgi duyan birisinin alacağı ürünler çok daha farklı ürünler olacaktır. Yani o ürünlerin reklamına gidip başka insanlara göstermektense direkt hedef kitleye göstermek hem Amazon'un içine gelecektir hem e-ticaret yapanların içine gelecektir. Çift taraflı bir win-win durumu olacak gibi görünüyor. Online ticareti AI nasıl dönüştürüyor? Örnekleri neler? Buradaki fuardaki. Kaç böyle notlarımı da aldım. Özellikle benim gördüğüm böyle yıkıcı bir inovasyon demeyeyim de sektördeki birçok e-ticaretin bileşenlerini bence dönüştürecek bir şey var. VR teknolojisinin Çok gelişmiş durumda çok şu an. daha günümüzde yani kullanılabilir, herkesin kullanabileceği bir şey haline gelmiş olduğunu gördüm ben. Halen tam girmedi değil mi? Hayatımızda aslında henüz görmüyoruz. Şu an oyun oynuyoruz daha çok ama hala toplantılarda ya da ne bileyim alışverişte henüz kullanmış değiliz. Ama hemen hemen herhalde başlamak üzere. Yani bana da şöyle geliyordu, yani bu sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, yani biraz daha B2B. Yani pahalı bir sistem, işte onu alacaksın, entegre edeceksin. Neyi alacağını da çok iyi bilmiyorsun. Fakat buraya geldikten sonra şunu gördüm. Ya çok rahat evimde de benim kullanabileceğim mesela bir şey gördüm. Akvaryum, içerisinde balık var. Artırılmış gerçeklikte balık dolaşıyor mesela. Ya da işte bir papağan var. Evin bir köşesinde papağan uçuyor gibi gözüküyor. Ya tabii bir gerçeğinin yerini tutmaz ama Tabii. şöyle bir dönüştürücü etkisi olacağını ben düşünüyorum. Mesela LED ekranlar. Yani bunlar sanki daha geride mi kalacak? Reklam açısından söylüyorum. Yani firmalar dışarıda kullanacağı veya içeride kullanacağı bu reklam tabelaları, mesela bir pizzacı yani ekranında kullanacağı bir Vitrinlerini bile artık reklam panosu haline dönüştürebilirler. hamburger gösterecek, pizza gösterecek. Şeffaf ekranlar çok Yani dönüşümlü bir şey olacak. Ben bu kısımdan çok etkilendim açıkçası. Tabii bizim yaptığımız işi çok etkileyeceğini düşünmüyorum ama bizim çalıştığımız müşteri portföyündeki gelişmeleri çok etkileyeceğini düşünüyorum. Belki de yeni soru işareti aslında şu olabilir. AI hayatımıza giriyor bir şekilde. Peki bundan sonra AI'yı kullanan insanların neye ihtiyacı olacak? Veya AI'yı kullanan ev aletlerinin neye ihtiyacı olacak? Belki buna kafa yorabiliriz. O kadar çok böyle bilgi bombardımanı da oldu ki ve görsel bir şeyler oldu. Evet. Kafamıza karışıyor bir yandan çünkü inanılmaz bir artış var. Mesela şu anda çok sayıda otonom araba gördüm ben bu fuarda. Daha önce bu kadar görmemiştim. Her marka, hatta ismini bilmediğimiz birçok Çinli marka bile tamam artık şoföre ihtiyaç kalmayacak, bizler olmayacağız ama bu arabaların peki neye ihtiyacı olacak? Belki bunu öngörebilmemiz lazım. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Mesela yeni ürün fikri geliştirmek isteyen satıcılara aslında otonom sistemlerle çalışan araçların etrafında dönecek ürün grupları neler olabilir? 5 sene sonra, 3 sene sonra. Yani buralar etrafında dönmek tabii ki böyle her zaman şey öneriliyor ya Amazon'da yeni satıcılara. Teknolojik ürünlere girmeyin. Aslında ben onun da biraz değiştiğini düşünüyorum. Teknolojinin belki doğrusu değişecek burada. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Burada bir altın madeni var. Yani AI ciddi bir altın madeni. Bu çıkarılacak. Belli ki bunu çıkaracak insanlara kürek kazma gerekecek. Belki de bizler bunu hesap etmeliyiz. Yani altın arayanlara kürek satmak için neler yapabiliriz? Onlara ne gibi aletler lazım olacak? Bir otonom arabaya ya da otomatik ev aletlerini kullanan insanların nelere ihtiyacı olacak? Belki bunları düşünüp ileriye dönük teknolojik aletler yine satabiliriz. Belki ihtiyaçlar değişecek biraz daha. Otonom aracın kullanan kişinin de neye ihtiyacı olduğu aslında. Sadece hani arabanın ihtiyaçları var, o arabayı kullanan kişinin ihtiyaçları var. Çünkü daha fazla kendisine vakit ayırabilecek. Kendisi kullanmayacağı için bir şoför kullanıyor arabayı yani. Bu durumda arabanın içerisinde kullanacağı cihazlar da gelişecek. Onunla alakalı da ek komponentler, yani örnek veriyorum cep telefonu aksesuarları, laptop aksesuarları Kesinlikle. arabayla entegre olacak. Yani Mesela şoför artık araba kullanmayacaksa laptop kullanacak. Laptopu kullanmak için belki de bir stand gerekecek arabanın içine. Birçok firmada şunu gördüm. Çok güzel teknolojileri var. Çok güzel ürünler üretmişler. Fakat Amerika pazarında henüz satışa çıkmamışlar. Evet. Ve herkes böyle bir şey arayışı içerisinde. Bir distribütör firma, iyi marketing yapabilecek, iyi listing yapabilecek, iyi bir marka branding yapabilecek satıcılar arıyorlar. Bunu fark ettim. Bu büyük bir fırsat olabilir e-ticaret yapacak insanlar için. Yani kendi markanız yoksa bile çok büyük bir firmanın Amerika distribütörlüğünü alıp belki de başlayabilirsiniz. bu noktada mesela expansion meselesinde AI'nin şöyle bir desteği de var. Ya eskiden insanlar özellikle Amerika'dan Avrupa'ya ürünü gönderecekken şeyi soruyordu. Yani dil bariyeri ne yapacağız diyordu. AI burada çok kolaylaştırdı. Ya biz çok kolay işte bir İspanyol müşteriyle iletişim kurabiliyoruz. Böyle hata yapmadan, sonuçta yazarken bile İngilizce kötü dil kullanılabiliyordu. Fakat şu an AI çok rahat bir şekilde seni karşı tarafa bir Japon gibi, bir İspanyol gibi, İtalyan gibi tanıtabiliyor. O dili kullandırabiliyor. O açıdan da expansion konusunda da bence dil bariyeri ortadan kalktı. Şöyle diyebilir miyiz? E-ticaret aslında globalleşiyor gitgide. Çok daha fazla globalleşiyor diyeyim. Mesela bir örnek verebilirim bununla alakalı. Biz artık customer service'te, yani müşteri ilişkilerinde kullandığımız telesekreter gerçeğinden ayırt edilemiyor artık.
Yani bir İspanyol aradığında ya da bir İtalyan sizi aradığında direkt İtalyanca konuşup cevap verebiliyor sizin AI sisteminiz ve karşıdaki bunun bir insan olmadığını anlamıyor mesela. Anlayamayacağı kadar çok profesyonel. Bu da muhtemelen e-ticarette daha çok globalleştirecek bizi. Ürünlerimizi bir anda bütün dünyaya satmamızı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yani o zaman expansion konusunda da şunu anlamalıyız aslında firma sahipleri olarak. Yani sadece ürün farklılaştırma, farklı ürün gruplarına, farklı kategorilere girmek yerine aynı üründe derinleşip farklı pazarlara açılma. Bütün dünyaya açılma. Bu çok zor gözüküyor insanlarda psikolojik olarak. Ya Amerika'da oturmuş bir sistemi var, deposu var, altyapısı var, dili biliyor, Tabii. sistemi biliyor. Nasıl Almanya'ya satacak? Nasıl Japonya'ya, Avustralya'ya satacak? Bizim mesele çok enteresan. Japonya pazarı bizim için yine bu sene, yani o kadar yıldır Amazon'da ticaret yapıyoruz ama reel olarak ilk defa biz bu sene Japonya pazarına 2 firmayla girdik. Çok güzel geri dönüşler aldık. Tabii AI desteğini kullanarak bir yandan da başlık oluştururken, title oluştururken, balık point içerik oluştururken, işte cross check yaparken bazı unsurları AI'dan da yararlandım. Ben bu noktada sana şeyi soracağım. Hani konuyu biraz da çekmek istiyorum. Software kısmını ya da Amazon hesabını yönetirken daha verimli yönetmek adına Evet. AI sistemleri biz kullanıyoruz. Yıllardır ben kullanıyorum. Bu it's a must mı? Yani yoksa bir opsiyon mu sence? Reklam yönetiminde özellikle. Diğer alanları çok emin değilim. Must olacaktır ama reklam için şu an must. Çünkü rakipleriniz bu AI sistemleri kullandığı anda siz kullanmıyorsanız bir adım geride kalacaksınız. Ve bir noktadan sonra mesela şöyle bir örnek verebilirim. Somutlaştırmak istiyorum. Siz bir ürün için Amerika Amazon'da mesela yaklaşık 128 tane farklı kampanya kurabilirsiniz. Ve sizin 40.000 tane farklı ürününüz olduğunda bu inanılmaz bir rakama ulaşacak. Biz sizin bu kadar reklam kampanyasını kurup her birini optimize etmeniz gerekiyor. Bunu manuel olarak elle yapmanız imkansız. Ve rakipleriniz bunu AI programlarla yapıyor olacak. En iyi conversion aldıkları kelimeleri en iyi ürünler için tespit etmiş olacaklar ve oradan yol alacaklar. Tabii. Siz aynı zamanda bunu kullanmazsanız kesinlikle geride kalacaksınız. Ya ben de kesinlikle katılıyorum ve şöyle artırayım konuyu. AI desteksiz bir Amazon reklam yönetimi kesinlikle size para kaybettiriyor diyebilirim. Zaman kaybettiriyor diyebilirim. Rakipleri sizi geride bıraktırıyor diyebilirim. Yani geleneksel yöntemle optimizasyon tabii ki yapılabilir. Bir ürün varsa yapılabilir. Çok bir pazardaysanız yapılabilir ama aynı anda 8 pazardasınız. 500 farklı SKU'nuz var. İşte ürün gruplarınız farklı. İşte çarptığınız zaman binlerce farklı kampanya demek oluyor. Tabii ki bazılarını gruplayabiliyorsun, birleştirebiliyorsunuz ama çok ince bir işçilik yapmak istiyorsun. Evet. Optimizasyonda ki artık ısıl analizleri de yapmak gerekiyor. İşte day party hangi saatler arasında müşteri ürünü almaya geliyor, hangisinde bakmaya geliyor. Orada bitleri artıralım, diğer saatlerde düşürelim. Tabii saatlik optimizasyon yapıyoruz artık Tabii. Amazon'da yani. Ve rakipleriniz bunu yapıyorken sizin yapmamanız düşünülemez. Sabit kalırsanız geriye gitmiş oluyorsunuz. Reklamda kesinlikle AI destekli bir sisteme Kesinlikle. geçilmesi gerekiyor. Pahalı sistemler, yani onu almayıp da bir manuel sistemle devam ederseniz size maliyeti daha pahalı olarak geri dönüşüyor. AI aslında reklamda iki yerde kullanıyoruz biz. Birincisi optimizasyon, tamam, onu elle yapamayız tabii ki. İkinci kısım da aslında analiz yani. Çünkü asıl bizim reklamdan gayemiz data elde etmek. O datayı optimize edebilmek, yani anlayabilmek. Biz o elde ettiğimiz datayı AI programlarla çok daha iyi anlayabiliyoruz. Onu verimli hale getirebiliyoruz. Zaten data science'daki amacımız da datayı düzenli hale getirip datadan yeni datalar üretmek. Sonrasında o dataya doğru soruları sorup doğru cevaplar alıp aksiyona geçmek. Yani optimizasyon yapmak. Aslında bu life cycle olarak devam ediyor. AI iki tarafında da var. Optimizasyonda da var, data analizde de var. Biz bu ikisini birleştirmemiz gerekiyor. Bana mı denk gelmedi ama CS fuarında ben çok yazılım şirketleri görmedim. Daha çok şey gördüm. Yani yazılımın otomasyonla komponent birleşimi, yani bir product haline gelmişini aslında burada gördük. Belki hani fuarın konsepti bu şekilde olduğu için. Bunu şunun için söylüyorum, yani burada şeyi aradım. AI destekli otomasyon sistemleri sunan Evet, ben de göremedim. bulamadım. Göremedim yani. Ya da işte sadece AI'yi biz Amazon'da reklamda kullanmıyoruz dediğin gibi. Analizde de kullanıyoruz. Restock planlamada da kullanıyoruz. Yani stok devir hızını, satış devir hızına uyumlayacak entegrasyonlar ve analizler de gerekiyor AI destekli sistemler. Ya da repricing programları kesinlikle AI destekli artık gerekiyor. Birçok alanda kullanıyoruz ama o tarz yazılım firmalarını görmedim. Ben geçen sene şeye katılmıştım, işte Amazon reklam fuarına. Orada 8-10 tane reklam firması vardı ve birçoğu da AI destekliydi. Zaten artık AI destekli olmayan ajanslar herhalde çok hisse çıkamıyorlar yani. Evet. Bir konu daha benim dikkatimi çekti. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Kişiselleştirilmiş ürünler ve AI'nin kişiselleştirilmiş ürünleri üretmeye olan hız etkisi mi, kalite etkisi mi diyeyim artık. Mesela tasarım, dizayn. Yani kişiselleştirilmiş ürünlerde benim gördüğüm en büyük problem bugüne kadar bir şeyi tasarlayabilmek. Yani bir tişörtse bir ürün basacaksan mesela o tasarım haline getirmek çok zordu. Artık çok kolay AI ile birlikte. Evet. Orada sanki çok böyle hızlanmış bir durum var söz konusu. Ben de fark ettim aynı durumu. Yani çok daha fazla customize ürün gördüm veya bu ürünleri ürettiğimiz makineleri gördüm. Mesela lazer engraving makineleriyle alakalı 3 firma gezdim ben. Çok ciddi yenilikler yapmışlar. Yine telefon kılıfları mesela. Telefon kılıflarına resim basabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde ve ama çok ufak makinelere dönüşmüş durumda artık. Bence çok güzel bir dönüşüm. Şimdi evimizde de olsun veya bir restoranda veya bir iş yerinde bugüne kadar wall art olarak aldığımız ürünlerin hepsi sabit
stabil ürünler değil mi? Bir ayna olabilir, üzerinde bir ikon olabilir, bir sanat olabilir, bir resim olabilir. Mesela Amazon şeyini gezdim. Sanatsal bir yer açmışlar. Şimdi tablo var. İşte Picasso'nun resimleri dönüyor. Sabit bir tablo değil yani. Sabit bir Değişken. tablo değil Evet, yani. güzel. Resimler. O display'in içerisinde o resimler dönüyor. Orada dalgaları gösteriyor. Video dönüyor mesela. Ben de dükkanların vitrinlerinin çok değişeceğini düşündüm. Çünkü o kadar çok yeni display sistem gelmiş ki mesela bu pervaneler var. LED ışıklı. Dönüyor yüzlercesi ve inanılmaz bir görüntü oluşuyor. Sanki hologram gibi yani. Evet. Halbuki arka planda bir şey dönüyor yani bir pervane. Papağan derken ondan bahsediyorum. Papağan oydu. Yarı saydam camlarda video oynatıyorlar. Bu da demektir ki dükkanların vitrinleri artık devasa tabelalara dönüşebilir. İstediğimiz anda direkt şeffaf olarak normal cam vazifesi görüyor. Evet. CS Fuar'ın senin üzerindeki yaptığın işle alakalı dönüştürücü etkisi ne oldu diye bir soru sorsam. Ya ben tabii bir yandan marketing yapıyorum, bir yandan da kendi markalarım var. Onları da yönetiyorum. Benim için inanılmaz bir motivasyon oldu. Bir anda bu kadar çok teknolojik firmayı, bu kadar çok rakibi aslında gördüğümde bir anda motive oldum ben yani. Daha çok çalışmam gerektiğini, teknolojiyi daha yakından yakalamam gerektiğini fark ettim. Rekabetin gitgide arttığını gördüm. Yani bilgi güç, analiz yapmak güç. Biz aslında bir manada şu anda analiz yapıyoruz. Piyasayı analiz ediyoruz. Yayın ne kadar arttığını, rekabetin ne kadar yükseldiğini, hangi ürünlerin yavaşta olduğunu görmüş olduk. Benim için bir motivasyon oldu. Hem reklam alanında hem de e-ticaret alanında benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu burası. Teknolojik gelişmeye de ayak uydurmak gerekiyor. İlk önce onu öğrenip içselleştirip daha sonra müşteriye onu uygulamak gerekiyor. Onu öğrenmeden müşteriye uygulayamıyorsun. Ben aslında bunun için kullanıyorum yani. Kendi markalarımı, brandlerimi bunun için kullanıyorum diyebilirim. Benim için bir laboratuvar oluyor aslında. Son teknolojik gelişmeleri, yeni reklam tiplerini önce kendi markalarımda kullanıyorum. Buralarda aldığım verimlere göre hizmet verdiğim firmalara da bunları sunuyorum mesela. Evet. Kendim kullanmış oluyorum önce. Neyi tavsiye edebiliriz CS'deki fuara katılamayanlar için söylüyorum. Hem de o seminerlere, ki senin yaptığın Etsy seminerleri var, Amazon seminerleri var. O seminerlere katılan yüzlerce insanlar var. Belki bir fuara katılamadılar. Belki onlara birkaç böyle öneri babında bir şeyler söyleyebiliriz katkı olması açısından. Belki yaptıkları işlere katkı olması açısından. Kesinlikle bir markası olan, Amazon'da kendi markasıyla satış yapan firmalar, yani bir ürünü varsa, markalı bir ürünü varsa, ya benim ürünüm buraya uyar mı, uymaz mı çok düşünmeden bence gelmeliler. O tarz fuarlara gelmeliler, katılmalılar. Ve onu gördüm. Ya bu firma geldiyse benim firmalarıma şöyle bir sözüm. Ya dedim herhalde %80'i bizim firmanın buraya gelmesi lazımdı dedim yani. Kesinlikle evet. Ve çok tabii. kalabalık, verimli bir fuarda benim gördüğüm kadarıyla. Kendimizi küçük görmememiz lazım aslında. Yani biz bir üreticiysek ya da bir online satış yapıyorsak inanın yani tamam çok güzel teknolojik ürünler vardı burada ama hiç teknolojik olmayan ürünler de vardı. Ama gördüğüm şey şuydu, tamamen marketing. Yani pireyi deve göstermişler. Küçücük bir ürün bile üretmiş olsalar bunu devasa tabelalarla, işte dikkat çekici objelerle, ışıklarla, videolarla, reklam filmleriyle bunları çok güzel tanıtmışlar. Ve ben fiyatlarına baktım. Burada küçük bir stand açmak için 5-10 bin dolar arası yeterli oluyormuş. Yani burada eminim birçok arkadaşımız da çok rahat burada stand açabilirler. 5-10 bin dolar arası stand açmak Evet, yani minimum bir stand açılabiliyor yani hani devasa olmasa bile. Bence mutlaka herkes burada olmalı. Çok basit bir ürün bile. Mesela bir tane adam eski tip klavyemizi yeni tip klavyeye dönüştürmek için de uç yap. Bluetooth eklemiş mesela. Bluetooth'la eski klavyenizi kullanmaya devam edebilirsiniz diyor. Mesela bu çok basit bir alet ama bunun için stand açmış. Adam bunu tanıtıyor. Ben eminim bizim arkadaşlarımızın çok daha güzel ürünleri var. Ürettiği ürünler var. Bunlara gelip buralarda kesinlikle göstermeleri lazım ve bütün dünya burada. Yani burada 8-10 bin dolar bir stand açıldığında bir müşteriden bile belki bunu çıkartabilecekler zaten. Tüm dünyadan insanlar geliyor. Belki on binlerce kişisinin ürününüzü tanımış olacak ve bulduğunuz bir müşteri bile zaten bunun parasını çıkartır. Ben özellikle ticaret yapan insanlara şunu tavsiye ediyorum. Teknoloji çıktısı olan ürünleri geliştirmekten, ürettirmekten korkmayın. Bu alanlara girmekten korkmayın. Tabii ki maliyet daha fazla oluyor. Başlangıç yatırım maliyeti çok daha ciddi oluyor. Amazon'daki tutundurma maliyetleri çok daha ciddi oluyor. Ama bir kere tutundurduktan sonra da yani bir ürün 500 dolara satılıyor, 200 dolara satılıyor. Herhalde şu fuarda standa gelen sepet ortalaması benim tahminim 150-200 dolar civarında. Arabaları saymıyorum, evet. Hani son kullanıcı hitap eden. Ucuz bir ürün yok yani değil mi? Ucuz ürün yok. Evet. Katma değerli ürün. Ve üretim maliyeti de hani çarpan etkisine baktığım zaman bence tahmin ediyorum 1'e 10'un üzerinde. Yani 10 dolar üretiyorsa 100 dolara satıyor. Şimdi 1'e 10 çarpanıyla Amazon'da ürün satabilmek çok kolay da değil yani. Evet. Ben bu ürünlerin bir de ortak özelliği olarak şeyi gördüm. Yani bir çözüm üretiyor her ürün. Ortada bir problem tespit etmiş ve o probleme bir çözüm sunmuş. Aslında çözüm satıyor insanlar. Bir ürün satmaktan öte çözüm sunuyorlar, çözüm satıyorlar yani. Evet. Evet. Güzel bir şey oldu. Ufuk açıcıydı. Teşekkür ederim o zaman. Ben teşekkür ederim. Güzel bir muhabbet oldu diyelim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Evet.